Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Bugün sizlere akvaryumlarda en sık yaptığımız 10 ciddi hatadan bahsetmek istiyorum. Maalesef bu hatalar hem balıklarımızın ölmesine sebep oluyor hem de hobicilerin bu hobiden kısa bir sürede soğumasına yol açıyor. Uzmanların da belirttiği gibi insanların bir hobiyle uğraşması, özellikle de evde canlı bir hayvan beslemesi hem yetişkinlerin hem de çocukların psikolojisini olumlu yönde etkilemektedir. Bu sebeple bu videoda yer verdiğimiz basit ama önemli olan hatalardan kaçınmaya çalışalım. Buradaki amacım sizlerde farkındalık oluşturarak bu hataları en aza indirgemek ve kayıpsız uzun yıllar bu hobiyi yapmanızı sağlamak. Haydi başlayalım. Öncelikle sevgili dostlar, videolarımızın daha çok hobiciye ulaşması adına videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve özellikle de kanalımıza eş, dost ve arkadaşlarınıza önermenizi rica ediyorum. Evlerdeki bütün balıkların güzel yaşamaya hakkı var. Ayrıca bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Balıklarımızın günlük hallerini ve özel görüntülerini sosyal medya hesaplarımda her gün yayınlıyorum. Akvaryum hobisine genelde ya arkadaş ve akrabalarımızda gördüğümüz güzel bir akvaryum sayesinde gireriz ya da televizyon ya da sosyal medyada hoşumuza giden bir görüntüyle. Ancak yeteri kadar bilgi sahibi olmadan atmış olduğumuz adımlar maalesef olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Kanalımızda bilgi içeren pek çok video mevcut. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Bir akvaryum kurmaya karar verdiğimizde ilk yapacağımız şey bir pet shop'un yolunu tutmaktır. Genelde küçük boyutlarda bir akvaryum ya da fanus alarak hobiye başlarız. Öncelikle şunu hemen belirteyim. Fanusla balık beslenmez arkadaşlar. Fanusla balık beslemeye başlamak, aldığımız balıkların bir süre sonra öleceğinin habercisidir. Pet Shop'tan akvaryum beğendiniz, gerekli malzemeleri seçtiniz. Sonrasında ise hoşumuza giden balıkları bir poşete koydurarak eve döndünüz. İşte ilk hatayı yapmış oldunuz. Birinci hata, akvaryumla birlikte balık alınmaz arkadaşlar. Bakteri kültürü oturmamış sıfır bir akvaryuma balık koymak yeni tank sendromu denen bir duruma yol açar ve balıkların hastalanmasına, sonrasında ise ölmesine sebep olur. Balıklar bakterisi oturmuş bir akvaryuma konulmalıdır. Peki bunu nasıl yapacağız? İlk olarak akvaryumumuzu aldıktan sonra suyu doldurup tüm sistemi çalıştıracağız ve içerisine su düzenleyici ile bakteri kültürünü ekleyeceğiz. Bu şekilde en az bir hafta sistemimiz çalışacak. Sonrasında ise balıklarımızı alıp getireceğiz. Bu sayede balıklarınız için uygun bir ortam oluşturmuş olacaksınız. İkinci hata, akvaryumlarda filtre sistemi kullanmamak. Arkadaşlar, akvaryum yaşayan bir sistemdir. Balıklarınız tarafından sürekli olarak amonyak üretilecektir. Yüksek seviyede amonyak balıklarınız için zararlı bir maddedir. Eğer bir filtre sistemi kullanmazsak ortamdaki amonyak öldürücü seviyelere çıkabilir. Kullandığımız filtre sistemlerindeki yararlı bakteriler sayesinde amonyak önce nitrite sonra nitrata dönüştürülür. Bu sayede balıklarınız zarar görmez. Bu sisteme azot döngüsü denir. Detaylı olarak anlattığımız azot döngüsü videomuzu sağ üst köşeye tıklayarak izleyebilirsiniz. Üçüncü hata, balıklara ve akvaryuma uygun olmayan bir filtre sistemi kullanmak. Filtre seçimi yaparken hem akvaryumunuzun boyutuna hem de beslediğiniz balıkların türüne uygun bir filtre seçmelisiniz. Mesela lepstes besliyorsanız dış filtre ya da SAMP kullanmaktan kaçınmalı. Pipo filtre ve iç filtreyi birlikte kullanmalısınız. Ancak iç filtrenin de balıkları yoracak güçte olmaması gerekir. Ya da iyi bir filtre sistemi isteyen vatozları sadece iç filtre ya da pipo filtre ile beslemek bıçak sırtı bir durumdur. Dördüncü hata ise fazla yemlemedir. Akvaryuma balık sayınıza göre yem atmalısınız. Fazla atılacak yemler yenmeyecek ve suyumuzun bozulmasına sebep olacaktır. Balıklarınızın 2 dakikada bitirebilecekleri kadar yem atmaya özen gösterin. İlk seferde belki ayarlayamazsınız ama deneme yanılma yoluyla birkaç seferde vereceğiniz yem miktarını belirleyebilirsiniz. Beşinci hata yine besleme ile alakalıdır. Balıklar proteinsel beslenen, bitkisel beslenen ve karışık beslenen olarak 3 farklı gruba ayrılırlar. Eğer sizler balık seçerken bu ayrıma dikkat etmezseniz ve her iki türden de balık alıp onları aynı akvaryuma koyarsanız her seferinde bazı balıklarınız yanlış beslenecektir. Bunun sonucunda da hastalıklar kaçınılmazdır. Özellikle bitkisel beslenmesi gereken balıklar protein ağırlıklı beslenirse kısa sürede ölümler kaçınılmazdır. Ayrıca proteinsel beslenen balıklarınız diğer balıklarınıza zarar verebilir, hatta onları yemeye çalışabilir. Altıncı hata su değişimi yapmamak ya da yanlış su değişimi yapmaktır.
İkinci maddede de belirtmiş olduğum nitratın akvaryumdan uzaklaştırılması için su değişimi şarttır. Çünkü nitrat ya su değişimiyle ya da akvaryumda bitki bulundurarak ortamdan uzaklaştırılır. Bu sebeple haftalık %20 oranında su değişimi yapılmalıdır. Çok az su değişimi yapılması ya da suyun tamamının değiştirilmesi ise su değerlerimizi olumsuz etkileyecek ve balıklarınız için zararlı olacaktır. Ayrıca suyu direkt çeşmeden doldurmak yerine odada bir köşede dinlendirmek önemlidir. Bu sayede hem suyunuz ortam sıcaklığına ulaşacak hem de içindeki klordan arınmış olacaktır. 7. hata, balıklarınızın türüne uygun olmayan sıcaklıkta onları beslemektir. Her balık için ideal bir sıcaklık vardır. Bu sıcaklığın çok üzerinde ya da çok altında olan durumlarda balıklarınız rahatsız olacaktır. Örneğin Japon balıkları ev ortamında 20-22 derecede çok rahat bir şekilde yaşarken Tropeus ya da ciklet tarzı balıklar için bu sıcaklık düşük olacaktır. Çünkü Tropeus ya da ciklet gibi balıklar için 25-26 dereceler idealdir. 8. hata, balıklarınız için uygun olmayan bir ışıklandırma. Akvaryumlarda ışıklandırmayı onları rahat rahat izleyebilmek için ya da akvaryumda bitki varsa bu bitkilerin gelişimi için kullanırız. Ancak ışık kaynağının şiddeti her balığı aynı oranda etkilemez. Ayrıca yetersiz aydınlatma da balıklarınızı strese sokabilmektedir. Yine ışık seçerken rengarenk ışıklandırma yerine beyaz ya da gün ışığı kullanırsanız balıklarınızın renklerini daha doğal olarak görürsünüz. Bir de yeri gelmişken şunu vurgulamak istiyorum. Balıklarımızın da aynı bizler gibi dinlenmeye ihtiyaçları vardır. Akvaryumun ışıklarını belli bir saatte kapatmalı ve gece onların karanlıkta dinlenmelerine fırsat verilmelidir. Balıklarınız da gece ve gündüzü yaşamalıdır. Ancak akşamları akvaryumun ışıkları sürekli kapat aç yapılmamalıdır. Akvaryumun ışığını belli bir saatte kapattıktan sonra tekrar açmamaya özen gösterin. Balıklar uykuya geçtikten sonra ışıkların tekrar açılması onları strese sokacaktır. 9. hata dışarıdan balık getirirken yapılmaktadır. Akvaryuma yeni bir balık getirdiğinizde o balığın bulunduğu akvaryumda hastalık olup olmadığına dikkat edilmelidir. Getirdiğiniz balık ya da bu balığın bulunduğu akvaryumda bir hastalık varsa bu hastalık sizin akvaryumunuza da bulaşabilir ve balıklarınızı hasta edebilir. Bu sebeple balık seçimlerinize ve aldığınız yerlere dikkat etmelisiniz. 10. hata akvaryum temizliği yaparken yapılmaktadır. Akvaryum ve içindeki malzemeler temizlenirken kesinlikle deterjan tarzı kimyasallar kullanılmaz. Kimyasal kullanarak yapılan temizliklerde kalıntı bırakılması durumunda maalesef balıklarınız ölebilir. Bunun yerine elma sirkesi ya da kaya tuzu kullanabilirsiniz. Bu iki malzeme temizlik için yeterli olacaktır. Sizlerle daha önce akvaryumda en sık yapılan hatalar serisini paylaşmıştım. 2 bölüm halinde pek çok hatadan bahsetmiştim. O videolarımıza da göz atmanızı öneririm. Akvaryum kültürü olarak amacım bu hobinin daha güzel yerlere gelebilmesi ve sloganımız haline gelen evlerdeki bütün balıkların güzel yaşamaya hakkı var düşüncesidir. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere akvaryumlarda yaptığımız 10 büyük hatadan bahsettim ve örneklerle açıklamaya çalıştım. Buradaki amacım sizlerde farkındalık oluşturarak bu hataları en aza indirmek ve kayıpsız uzun yıllar bu hobiyi yapmanızı sağlamak. Umarım bu video faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Balıklarımızın günlük hallerini ve özel görüntülerini sosyal medya hesaplarımda her gün yayınlıyorum. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmanız kanalımızın gelişimi için çok önemli. Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.